Azerbaycan'ın eskiden Türk bayrağına benzer bir bayrağa sahip olduğunu biliyor muydunuz? Peki bu bayrak neden değişti? Gelin Azerbaycan bayrağının tarihine yolculuk yapalım. 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında Azerbaycan toprakları Rus Çarlığı'nın egemenliği altındaydı. Bu dönemde milliyetçi fikirler Kafkasya'da yayılmaya başlamıştı. 1905 devrimi sonrasında Azerbaycanlı aydınlar kendi kimliklerini daha çok sorgular hale geldi. Ancak bu dönemde ulusal bir bayraktan söz etmek mümkün değildi. Çünkü Çarlık rejimi altında bu tür semboller yasaktı. 1917 yılında Rusya'da Bolşevik devrimi patlak verince Rusya İmparatorluğu'nun birçok yerinde olduğu gibi Azerbaycan'da da bağımsızlık için fırsatlar doğdu. Bu fırsatı değerlendiren Azerbaycanlı liderler 28 Mayıs 1918'de Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'ni ilan etti. Bu cumhuriyet Müslüman Doğu'da kurulan ilk laik ve demokratik devletti. Azerbaycan bağımsızlığını ilk kez 28 Mayıs 1918'de ilan ettiğinde bağımsız bir bayrak belirlemek istedi. İlk kullanılan bayraksa kırmızı zemin üzerinde beyaz ay ve 8 köşeli yıldızdan oluşuyordu. Bu tasarım Osmanlı ve dolayısıyla Türk bayrağına çok benziyordu. Ancak dikkatli bakıldığında fark şuradaydı. Türk bayrağında ay ile birlikte 5 köşeli bir yıldız yer alırken Azerbaycan'ın bayrağında ayın yanında 8 köşeli bir yıldız bulunuyordu. Bayraktaki kırmızı, devrimci bir ruha ve Turan idealine gönderme yapıyordu. Ay ve hilal ise hem Türklüğü hem de İslamiyet'i sembolize ediyordu. Bu bayrak yaklaşık 3 ay kadar kullanıldı. Ancak bu tasarım ilginç bir şekilde hem Bolşevik bayraklarına hem de Osmanlı bayrağına benziyordu. İşte bu nedenle kırmızı fon üzerine çizilmiş beyaz ay yıldızlı bu bayrak çok uzun ömre sahip olamadı. Azerbaycan Milli Şurası 9 Kasım 1918'de mavi, kırmızı, yeşil bayrağı kabul etti. Bu bayrak günümüzde kullanılan Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bayrağına çok benziyor gibi görünse de aslında küçük farklara sahipti. Zira mavi ve yeşil renklerinin tonları farklıydı. Öte yandan yeni bayrakta her rengin ayrı bir anlamı vardı. Mavi, Türk kökenli ve milliyetçiliği temsil ediyor. Kırmızı, çağdaşlaşma ve modernleşme arzusunu, yeşil ise İslam medeniyetine olan bağlılığı simgeliyordu. Ortadaki beyaz hilal hem İslam'la olan bağları hem de Türk halklarının tarihi sembolü olmayı sürdürürken 8 köşeli yıldızsa 8 temel Türk boyunu temsil ediyordu. Bu noktada farklı yorumlar da dikkate alınabilir. Zira bu yıldız bazı yorumlara göre Azerbaycan kelimesinin Arap harfleriyle 8 harften oluşmasını işaret ediyordu. Kısacası seçilen bu 3 renkli bayrak sadece bir devlet sembolü değil, aynı zamanda Azerbaycan halkının etnik, dini ve kültürel kimliğini özetleyen bir kimlik manifestosuydu. Fakat Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti çok uzun soluklu bir devlet olmayı başaramadı. Çünkü Bakü o dönemler işgal altındaydı ve kurulan bu ülkenin başkenti Gence'ydi. O dönemler dış politikada Osmanlı ile yakın ilişkiler kurulmuştu. Osmanlı bu genç cumhuriyete askeri ve siyasi destek veriyordu. Bu olayların neticesinde Enver Paşa'nın kardeşi Nuri Paşa komutasında Kafkas İslam Ordusu kuruldu. Bu ordu Azerbaycan ve Osmanlı'nın ortak birliğiydi ve gönüllülerden oluşuyordu. Velhasıl İslam Kafkas Ordusu 1918 yazında ilerleyerek Bakü yönüne harekete geçti. Önlerinde ise Ermeni-Bolşevik ittifakı vardı. Yoğun çatışmaların ardından 15 Eylül 1918'de Osmanlı-Azerbaycan ordusu Bakü'yü kurtarmıştı. Konuyu bağlayacak olursak, İslam Kafkas ordusunun bu üstün başarısı sayesinde devletin yeni başkenti Bakü oldu. Ancak Osmanlı'nın bu başarıyı devam ettirmesi mümkün değildi. Çünkü 30 Ekim 1918'de Osmanlı İmparatorluğu Mondros Mütekarresini imzalamak zorunda kalmıştı. Bu anlaşma sonrası Osmanlı askerleri Kafkasya'dan çekildi. Nuri Paşa da geri döndü. Öte yandan bu dönemlerde Sovyetler Birliği yeniden Güney Kafkasya'ya hakimiyet kurmuştu. 28 Nisan 1920'de Kızıl Ordu Bakü'ye girdi ve Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti yıkıldı. Yerine Sovyet destekli Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti kurulmuştu. Dolayısıyla bağımsızlık kaybedildiği için bayrak da değiştirildi. Stalin'in direktifleriyle hazırlanan kızıl renkli Sovyet bayrakları, orak ve çekiş sembolleri artık Azerbaycan SSC'nin resmi sembolleri haline gelmişti. Bu dönemde Azerbaycan bayrağı defalarca değişti. Bu bayraklar Moskova'nın ideolojik taleplerine göre şekillendi. Önceleri yalnızca kızıl renkli bayraklar kullanıldı. Ardından Azerbaycan SSC'ye özgü kimi tasarımlar eklendi.
Örneğin ilk başta Latin alfabesi kullanılıyordu. Latin alfabesi 1937 yılına kadar devam etmişti. Daha sonraları altın renkli Kiril alfabeleriyle A, Z, S, S, R yazısı, ardından da orak ve çekişli bayraklar eklendi. 1952-1991 yılları arasında kullanılan bu versiyon, Azerbaycan SSC'nin en uzun süre kullandığı ve sabitlenmiş bayrağı oldu. Üst bölüm Sovyetler Birliği'nin standart bayrağı olan kırmızı zemin üzerine, sol üst köşede altın orak, çekiç ve yıldız içeriyordu. Ancak bu bayrağın alt kısmında mavi yatay bir şerit vardı. Bu mavi şerit, Hazar Denizi'ni ve Azerbaycan'ın yerel kimliğini sembolize ediyordu. Aynı zamanda Azerbaycan bayrağı Sovyet SSC'lerinin arasında kendi yerel rengini barındıran nadir ülkelerden biri olmuştu. Bu bayrak 1952 yılından Sovyetler Birliği'nin dağılmasına kadar, yani 1991'e dek kullanıldı. Fakat bu bayraklar hiçbir zaman halkın kalbinde kök salmadı. Çünkü bu semboller halkın öz değerlerine değil, Sovyet ideolojisine hizmet ediyordu. Velhasıl Azerbaycan 1991'de bağımsızlığını ilan ettiğinde Sovyet bayrağı terk edildi ve 1918'de kabul edilen mavi, kırmızı, yeşil 3 renkli bayrak yeniden resmen kabul edildi. Bu sadece geçmişe bir dönüş değil, aynı zamanda bir hafıza tazeleme, bir kimlik uyanışıydı. Halk kendi değerlerine ve geçmişine yeniden sarılmıştı. Zira Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin kurucu liderlerinden birisi olan Mehmet Emin Resulzade, bir kere yükselen bayrak bir daha inmez sözüyle halkın hafızasına kazınmış önemli bir figürdü. Gerçekten de onun söylediği gibi oldu. O gün yükselen bayrak yıllar sonra tekrar dalgalanmaya başladı. Günümüzde Azerbaycan bayrağı göklerde dalgalanırken yalnızca estetik bir sembol değil, geçmişte yaşanan acıların, özlemlerin, zaferlerin ve direnişin sessiz ama onurlu bir tanığı olarak görülmektedir. Her dalgalanışında bir halkın yeniden varoluşunu ve kimliğine sahip çıkışını anlatır. İşte bu yüzden Azerbaycan bayrağının değişimi sadece siyasi bir tercih değil, aynı zamanda bir milletin kendi ruhunu arama ve sonunda onu yeniden bulma hikayesidir. Öte yandan evet, Azerbaycan geçmişte Türk bayrağına çok benzeyen bir bayrağı resmen kullandı. Ancak bu durum çok kısa süreliğine geçerli oldu. Velhasıl o günlerden bu yana çok şey paylaştık. Ortak amaçlar uğruna şehitler verdik. Bu paylaşımlar iki ülke arasındaki tarihsel ve kültürel bağların ne kadar derin olduğunun bir sembolü. Tek millet, iki devlet felsefesi yılları uzanan bir dostluğa yayılıyor. Bu videoda elimden geldiğince Azerbaycan bayrağının tarihini anlatmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Hatam olduysa affola. Eğer anlatamadığım şeyler varsa yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Ayrıca sizden bir ricam var. Kanal uzun zamandır dengesiz bir algoritmaya sahip. Bu yüzden videoyu beğenerek, yorum yaparak, diğer içeriklerimi izleyerek ve abone olarak bana destek olun. Her gecenin bir şafağı vardır mottosuyla mücadeleye devam ediyorum ama sizlerin destekleri çok önemli. Yani kısacası önemli olan 100.000 olmak değilmiş. 100.000 olduktan sonra aynı istikrarı ve başarıyı koruyabilmekmiş. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla ve barışla kalın.